Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrullah Zengin, Gönlü Zengin. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 5 yıl sonraki benliğim, bu videolardaki, bu kanaldaki geçmiş videolara bakıp ve 100. yıl videosunun eksik olabileceğini düşündü. Bu yüzden 100. yıla özel bir video çekmek istiyorum arkadaşlar ve bu 100. yıl videosunda tarihte benden çok daha iyi bilenler var ve hatta diğer kanaldaki arkadaşlara da söyledim. 100 yıllık tarihi benden çok daha güzel, çok daha verimli bir şekilde anlatacaklar. Ben sadece profil analizi yapıyor olacağım. Türkiye'nin bir profil analizi olacak bu. Kendi nacizane, kendimce bir görüştür arkadaşlar. Burada ekranın sol üstünde siyah bir kurdele göreceksiniz. Bunun nedeni Siyonistlerle Hamas'ın savaşındaki ölen birçok masum insan arkadaşlar. Birçok masum can öldü. Bu tamamen Siyonist ve Hamas savaşı yaptı ve Filistinliler ve bazı Yahudiler öldü. Çoğunlukla zaten Filistinli Müslüman kardeşlerimiz öldü maalesef. Siyonistler hapishaneye karşı savaş açtılar. Zamanında bu kadar da yapmaz, bu kadar da olmaz dedikleri kişi sonra neler yaptığı çıktı ortaya. Şu anda onlardan kaçanlar aynı zulmü ve soykırımı yapıyorlar hatta. Farklı olmayan bir zümrede diyor ki o kadar da değil, siz yanlış yorumluyorsunuz, bunlar öyle değil deyip sizin gördüğünüz gibi değil diyorlar. Her ülkenin kılcal damarlarına kadar girmiş bu Siyonist sorunu bakalım kim tanımlar, kim çözmek için adım atar, nasıl bir yol izlerler. Dikkat ettiyseniz Yahudiler veya hahamlardan bahsetmiyorum, Siyonistlerden bahsediyorum. Onların da içinde elbette ki insanlar vardır. Ama bu kadar da zulmün arkasında kendilerinin olduğunu artık görürler umarım. Koca koca devletleri parmaklarında oynatıyorlar. Onlar da oynatılmak istiyor demek ki. Halkların buna sessiz kalması o daha da vahim bir durum. Tam 100 yıldır arkadaşlar bu topraklardayız. Emekleye emekleye bu zamana kadar geldik. Hoş geldik, sefa geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, mutlu olsun. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara. Yani öyle bir tarihimiz, öyle bir kültürümüz var ki memleket nere diye soranlara doğduğumuz yer söylesek de aslında bu dünya bizim memleket dediğimiz bir aşamadayız. Öyle hissediyorum yani. Dünya sanki bizimmiş gibi hissediyorum. Zaten daha önce birçok kere bizim oldu. Ya da çok yaklaştık buna. Sayısız devlet kurduk, batırdık. Veya biz kendimiz yıktık. Biz bir savaşçı bir milletiz. Devlet kurmak bizim işimiz. Bizi bir Andromeda galaksisine koysalar ve orada yaşanılabilir bir gezegende bulsak kendimizi, yapacağımız ilk şey devlet kurmak olurdu. Sonra küçük küçük de devletçikler üretirdik. Canımız sıkılınca da onlarla savaşırdık. Yani zaman öyle bir zaman oldu ki arkadaşlar, biliyorsunuz Cumhuriyetimiz 100 yıl önce kurulduğunda Anadolu'yu evsiz, devletsiz, düşmanlara bırakıp gidemezdik. Ve aramızdan önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı ve tamamen onunla beraber savaşan, onunla beraber çalışan, omuz omuza savaşan, omuz omuz olmasalar bile bu ülkenin, bu milletin selameti için savaşan herkese sevgi ve saygıyla anıyoruz tabii ki. Yani Atatürk için yok Trablusgarp'a gönderildi de iç savaş eğitimi alındı, şöyle yapıldı, yok aslında Maraşlı'da Selanik'teki bir ailenin yanına verildi, yok kapı numarası 17 yıldız falan filan cart curt. Yani neden biz hak edene hak ettiğini vermekte bu kadar aciziz? Hak edene hak ettiği değeri vermek, niye hak eden kişinin değerini bu kadar düşürme gayretindeyiz? Atatürk olmasaydı karadan denizden gene birileri olurdu. Ama onun kadar vizyoner, onun kadar verimli, bu kadar ileri görüşlü biri olmazdı. Bugün hala bazı ülkelerde laiklik yok. Yani dinle devlet işleri birbirine karışmış durumda. Papazlar yönetiyor ülkeleri. Biz de bunun ceremesini 15 Temmuz'da gördük, laikliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu. Biz her zaman değiştirmeye çalıştı bazıları. Bazıları değiştirdiklerini de sandı ama bizim bu kuvayi milli ruhumuz her zaman var. Hep vardı, hala var. Bence yıllar sonra da hala bu bizim damarlarımızda yer edecek. Bu artık bizim özbenliğimiz olmuş. En zor zamanlarda bile bir kuvayi milli ruhumuz ortaya çıkıyor. Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ki 17-25 Aralık olmasaydı 15 Temmuz olur muydu?
O da ayrı bir soru işareti dursun benliğimizde. Tam unuttukları dedikleri anda, bunlar da artık değişti dedikleri anda maalesef benim de umutlarım yıkıldığı bir anda 6 Şubat depremlerinde ne kadar Kuvayi Milliye ruhu olan bir millet olduğumuzu gördüm. Buna şahit olduk. Bazıları sosyal medya çöplüğünde öfkelerini kusturar ama onlar da öfkelerinin dışa vurumuydu nihayetinde. Hele bir gerçek düşman olsaydı ben eminim ki onlar da ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı çoğu. Kuvayi Milliye ruhuna paralel anti bir yeteneğimiz de var. Bir zamanlar bu paralel demek de suç sayılıyordu galiba. Ya da sayılmak üzereydi, öyle bir şeydi. Herkesin her şeyi bildiği bir ülke düşünün arkadaşlar. Tabii ki Kuzey Kore değil, orada herkes bir şey. Herkesin her şeyi bildiği, her şeyi yapabildiği, herkesin her mevkiye anında gelebildiği bir ülke hayal edin. Ve bu ülkede bu Kuvayi Milliye ruhu gibi damarlarımıza işlemiş durumda. Tamamen bizden bir, maalesef ne olduğunu tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Buna adam kayırma, yağcılık da deniyor. Yani iktidarından muhalefetine en ufak bir çay ocağında bile buna denk gelebiliyoruz. Bir bankamatik kuyruğunda bile denk geliyoruz ya. Ya bu derece Kuvayi Milliye ruhu gibi benliğimize işlemiş durumda bir durum bu. Türlü türlü isimleri var. Böyle çok bilmeyen, çok birinin işine de karışmayan, benim gibi az bilmiş insanların da söylerken ah ettiği, bazılarının hiç bilmediği, bazılarının bilip de vicdani sağırlığa maruz kaldığı, vicdanlarını susturmak için ne olduğunu herhalde bildiniz arkadaşlar. Liyakatsızlık. Liyakatsızlık. Gene bir ah ettim sanki derinden. Liyakatsızlık böyle içimize kadar işlemiş. Kuvayi Milliye ruhu gibi. Bizi nasıl bir arada tutan bir Kuvayi Milliye ruhu varsa en zor zamanlarda. Ama liyakatsızlık da bize tamamen işlemiş durumda. Herkes adam kayırma derdinde. Ve bunu bilerek de yapıyorlar. Yani liyakatsızlık, istisnalar kaideyi bozmadan herkesin iliklerine kadar işlemiş. Kimse kendini masum sanmasın. Ben dahil. Gördük, duyduk. Herkesi kendimiz gibi yapamazdık. Geçelim o işlere. Hepimizin eli çamurlandı. Hepimiz artık eli pis. Bir umudumuz yetiştirebileceğimiz çocuklar, dokunabileceğimiz insanlar kadar. Neler yaşandı neler bu ülkede. Cidden hatırlamak da istemiyorum, hatırlatmak da istemiyorum. Büyük devletlerin kuruluşları genelde böyle sancılı olur diye tarihi kalıntıların avuntusu arasındayım. Dünyada sana Türk gibi güveniyorum sözü vardı 1960'larda. Şu anda paranı ırzını Türk'ten koruyacaksın sözüne evrildi ve bununla övünen, pişkin pişkin gülebilen insanlar türedi. Ülkeyi yönetenler ve ülkeyi yönetenleri seçenler bu yeraltı kaynaklarından çok yerüstü kaynaklarımızı mesele ediniyor olsaydık birçok büyük meselemiz çoktan hallolmuş olacaktı sanki. Ne güzel insanlar geldi geçti aramızdan. Yani birçoğunun ismini zaten söylemeye, saymaya ben yetmez burası yani. Belki burayı doldururum o isimlerle beraber. Dolduracağıma eminim. Hepsini hatırlamıyorum çünkü. Ama şu anda aklıma gelenler. Heyseri'nin mucidi var mesela. Denizli'de bir çoban. Hüseyin Yılmaz. Türk Einstein'ı, Oktay Sinanoğlu. Bilim adamı, Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar. Cenazesinin bile belli olmadığı Aziz Sabahattin Ali. Ne olmuş birkaç aykırı söylem söylediyse. Şu anda biz aykırı söylem söyleyenleri ellerimizle beslemiyor muyuz yani? Ha, bu arada NASA'dan da teşekkür alan bir abimiz vardı. Teşekkür belgesi almıştı. Ayın yörüngesinin, onun hikayesi de çok güzeldir yani. Onun ayın yörüngesinin dairesel değil, yay gibi elips şeklinde çizdiğini söylemişti. Abdülkadir Topkaç. Gördüğü makineyi hemen yapabilen mi ararsın? Suyla çalışan motor yapabilen mi? Fikir, gönül ustaları mı? Fotoğrafçılar. Neler neler. Yani çok güzel insanlar geldi geçti bu yüzyılda. Hala da içimizde olanlar var yani. İlber Hoca, Celal Hoca, ondan sonra Savaş Aybarçın Hoca, Hayati İnanç. Ya birinin ismini anmadan olmayacak ya. Nurettin Genç. Bu insanların liyakatlı bir sistemde ne muazzam özelliklere sahip olabileceğini düşününce insan hayret ediyor. Liyakatlı bir sistemde böyle altın gibi cevherler uçar giderler. Belki biz de onlardan biri oluruz. Bizim de bazı cevherlerimiz gün yüzüne çıkar. İşlemek lazım. Elinoğlu bilgisayar öğrensin diye babası tüm okula bilgisayar alır. Garajında konfor alanını oluşturup yeni icatlar, değerler üretmeye çalışacak kadar boş zamanı veya kaygısı olmayan insanlar var. Onların da ülkesinde eğitim sistemleri dandik. Zaten yönetenleri yönetenler ya da yöneticiler
eğitimli bir, eleştirel bir bakış veya oy veren kitle istemiyor. Bu tüm dünyada geçerli bir durum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Emsallerimiz keyifli konfor alanlarında güzel güzel değerler üretmekle meşgulken biz hanım geçim derdindeyiz. Biz hayatımızı geçindirmek ile meşgulüz. Kolay değil. Zaten çevremizdeki 5 kişinin ortalaması olan kaderimizin bir de bu bozuk sisteminin sağlam çarklarının gıcırdaması tamire cevap vermiyorsa elbette duymazdan gelinecektir. Hayat işte hayaller ile yaşantılar arasındaki anlardan ibaret. Cumhuriyet'in 100. yılına, bu 100 yıllık tarihe kendim baktığımda Cumhuriyetimiz bir insan olsaydı ve bu davranışları hatırladığım kadarıyla, bildiklerim kadarıyla gerçekleştiriyor olsaydı benim kendi penceremden, bakın anları paylaşacağım sizle arkadaşlar. Yani çoğunluğun Müslüman olduğu, ilk emrinin oku olduğu bir kitapta, kitaba tabi olanlar, ne bunu okuyorlar, ne okuduklarını anlıyorlar. Zaten anlamada da dünya sıralamasına bile girememiş bir ülkenin milletiyiz biz. Herkesin birbirine kazık attığını marifet zannetmesi, hemen yanında aynı iş kollarından benzer dükkanı hemen yanında açıp ya da 50 metre 100 metre çapında açıp bunu da ahlaklı bir ticaret zannedenler. Üretmenin zahmetinden kaçıp hazır maaş için geleceğini ipoteklemişler. Devlete kapak atmak, yan gel yat maaşına bak hesabı. Böyle bir umut besleyen veya gerçekleştiren, 1 liralık malı 4 liraya devlete ihaleyle satma derdinde olan, yani insan kendi ayağına sıkar mı? Bu devlet hepimizin devleti. Lafta Ebu Bekir, icraatta Ebu Cehil'e dönüşen, hiçbir ahlaki vicdanı değeri önemsemeden, para gelsin de nasıl geliyorsa gelsin diyen fırsatçı bir milletiz. Fırsatçı bir karakter. Nerede bir zulüm görse yüreği gönlü oralı olan, orada yardıma koşan, zulüm gören kimseye hemen yardıma etmeye gayretinde bulunan, dil, din, ırk fark etmeksizin herkese yardıma koşabilen, herkes bir canı yandığında bize geliyor. Dünyanın babası gibiyiz. Yani bu dünya bizim memleket derken şaka yapmıyorduk. Merhametli bir karakteriz. Oturduğu yerden sürekli geçmişiyle övünüp böbürlenen, emeksiz para kazanacak yollar arayan, çağımızın uyuşturucusu olan kripto, borsa, forexlerde 7/24 ekrana bakıp tüm birikimini ufak tefek yeşil kırmızı grafiklere ayıran, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan, ya hemen yan komşusunda, arkadaşında veya diğer bir ülkede tutan bir iş gördüğü gibi hemen onu alıp buraya getirip para kazanmak gayretinde olan, bir değer, marka, fikir bilinci olmadan bunları yapmaya çalışan demişken bu ülkenin %50'si çalışmıyor arkadaşlar. Biliyor muydunuz bilmiyorum. %50'si çalışmıyor bu ülkenin. Bu ülkenin %50'sinden bile azı yani. 35 milyon insan 50 milyon insana bakıyor. Ve uzun yıllardır her hükümet borç para arıyor. Hep bir yardım istiyor, bir borç para arama derdi. Hiç bitmiyor. Bu yüzden tembel bir karakter. Kuvayi Milliye ruhu bakiyesinde hep olan, zaman kazanmak için bile olsa ölüme savaşa giden, ancak zor zamanlar olunca bir bütün halinde birlikte olabilecek bir karakter olarak savaşçı bir karakteriz. Hem duygusal zekası hem pratik zekası çok muazzam bir şekilde gelişmiş ve bu bireylerin çoğunluğu olduğu bir toplumda çoğunluk zayi olsa da yani böyle zayi bir ortamda bile bu kadar cevher çıktıysa, liyakatlı bir ortamda bunların güzel işlenmesiyle beraber çıkabilecek cevherleri tahmin bile edemiyorum. Muazzam bir cevherler çıkacaktır. Bu cevherler çıktığında siz bir de o zaman görün bu toplumu. Yetenekli bir karakteriz biz. Umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Bu videoyu çeken, hazırlayan, izleyen, izlettiren önce kendimizi, sonra bir halka halinde çevremizdeki insanlara dokunabildiğimiz kadar, tabii ki emrivaki yapmadan, geliştirebildiğimiz kadar, farkındalık katabildiğimiz kadar umut hepimizde uyanıyor. Düzgün besleyemiyoruz, tekrar uykuya dalıyor. Hikayemiz bundan ibaret. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, mutlu olsun arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihin ben kendi profil analizci olarak bir analiz yaptığımda, Cumhuriyeti, Türkiye'yi bir karakter olarak sınırlandırdığımda şimdilik fırsatçı, merhametli, tembel, savaşçı, yetenekli bir karakter olarak görüyorum.
Bu davranışsal analiz profilim tamamen kendi düşüncelerimden ibarettir. Zamanla gelişebilir, yorumlarınızla, katkılarınızla ve yaşanacak süreçteki toplumsal tepkilere göre değişiklik gösterebilse bile 6 Şubat maalesef ki 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi yanılabiliyorum. Yani Kuvayi Milliye ruhu, birlik beraberlik ruhu yok dediğim anda öyle bir anda hortluyor ki ve o birlik beraberliği gördüğümde ne kadar büyük bir yanılgın içinde olduğumu anlayabiliyorum. Bu yüzden %100 bunlar doğru değil. Bu videolarda benden bunu duymaktan sıkılacağınızı düşünüyorum. Bu fikirler, düşünceler olumlu gelişmek şartıyla değişebilir, gelişebilir. Farklı ve güzel yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Bir beğeniyi çok görmezsiniz umarım. Sıradaki videomuz postür, duruş analizi ile alakalı olacak. Bir kişiyi gördüğümüzde nasıl duruyor ve o duruşa göre karakter analizini yapabiliyor olacağız. Sıradaki videomuzun içeriği bu olacak. Bildirimlerden, bu videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, mutlu olsun. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara. Kendinize iyi bakın canlar. Kalın sağlıcakla.